Derinliklerin gizemli şehri Derinkuyu, tarih öncesi çağlardan bu yana kapılarını açıp insanoğlunu gizemli koridorlarına kabul eden bir yeraltı şehri. Kapadokya bölgesinde yer alan bu eşsiz şehir, ilk olarak Hititler tarafından kazılmış olup, zaman içerisinde genişletilmiştir. Biliyor muydunuz, Derinkuyu, Türkçe'de derin kuyu anlamına gelmektedir, adından da anlaşılacağı üzere bu antik yeraltı şehri, yeryüzüne derin derin kazılmış bir labirent sistemidir. Hemen hemen herkesin aklına gelen ilk soru, peki bu devasa yeraltı şehri neden ve nasıl yapıldı, olacaktır. Tahmin edebilir misiniz? Bu devasa yapı, tarih öncesi dönemlerde insanların kendilerini düşmanlarından koruma amacıyla inşa ettikleri bir sığınak olarak hizmet vermiştir. İnsanların düşmanlarından korunma amacıyla böylesine karmaşık ve detaylı bir yapı inşa etmeleri, onların zekasının ve hayatta kalma içgüdülerinin bir göstergesidir. Yer altındaki bu devasa yapının oluşumunda, Kapadokya bölgesinin volkanik yapısının da büyük bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Derinkuyu'nun nadir bulunan bir özelliği olan 8 katlı yapı sistemi, bu yeraltı şehrinin başka bir ilginç yönüdür. Binlerce insanın bir arada yaşayabileceği bu kapsamlı sistemde, manastırlar, okullar, ambarlar ve hatta yaşam alanları bulunmaktadır. Şaşırtıcı olan şu ki, Derinkuyu yeraltı şehri, 1963 yılına kadar dünyadan neredeyse tamamen gizli kalmıştır. Bir evin temel kazısı sırasında tesadüfen keşfedilen bu antik şehir, o günden bu yana tüm dünyanın ilgisini çekmiştir. Tarih boyunca birçok farklı kültür, Derinkuyu evleri olarak benimsemiştir. Hristiyanlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyetin izlerini taşıyan bu antik şehir, tüm bu kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak benzersiz bir mimari stil kazanmıştır. Ancak ne yazık ki Derinkuyu'nun tüm tarihi geçmişi tam olarak bilinmemektedir. Bu benzersiz yeraltı şehri üzerine farklı teoriler öne sürülmüştür. Bazı tarihçiler, şehrin ilk olarak Hristiyanlar tarafından oluşturulduğunu, daha sonra diğer topluluklar tarafından genişletildiğini savunurken, bazıları da tam tersini iddia etmektedir. Ancak hangi teori doğru olursa olsun, Derinkuyu'nun insanlık tarihine dair eşsiz bir şahit olduğu gerçeği değişmez. Derinkuyu yeraltı şehri, gizemli tarihi, benzersiz mimarisi ve etkileyici mühendislik becerileriyle tüm zamanların en büyüleyici arkeolojik bulgularından biridir. Tıpkı bir zaman makinesi gibi, ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine götürür ve onlara farklı bir dünyayı keşfetme fırsatı sunar. Bu benzersiz deneyim, insanoğlunun hayatta kalma içgüdüsünün ve zekasının bir göstergesi olan bu gizemli yeraltı şehri, tarih ve kültür meraklılarının mutlaka görmesi gereken bir yerdir. Gözlerinizi kapattığınızda, Derinkuyu'nun labirent tarzı koridorlarını, düşmanın gözlerinden saklanan eski sakinlerinin gizemli yaşamını ve bu yeraltı şehrini her gün aydınlatan düşük, titrek ışıkları hayal edin. Şahsen koridorları dolaşırken, yerin altındaki bu yaşam alanının kaç kişiye ev sahipliği yaptığını ve bu insanların nasıl bir yaşam sürdürdüğünü merak ediyorum. Daha da ilginci, Derinkuyu gibi bir yerin inşası için gereken planlama ve mühendislik yeteneklerini hayal etmek. Şaşırtıcı olan şu ki, bu yeraltı şehri, her biri birbirinden bağımsız olarak kapatabilen ağır taş kapılarla korunuyordu. Bu kapılar, düşmanlar içeri sızıp yeraltı şehrine zarar vermeden önce topluluğun tamamını güvende tutmak için kullanılıyordu. Tahmin edebilir misiniz? Derinkuyu'nun içinde, bir kilise, okullar, yaşam alanları, mutfaklar, şarap mahzenleri ve hatta bir hapishane bulunmaktadır. Kilise, diğer bölümlerden daha ayrı bir yerdedir ve büyük bir salon şeklinde yapılmıştır. Bu geniş salon, büyük bir topluluğu ağırlayabilecek kapasiteye sahiptir ve belki de topluluk burada dini törenler için bir araya gelmiştir. Kilisenin hemen yanında, büyük ihtimalle din eğitimi verilen bir dizi oda bulunmaktadır. Eğitim, bu antik toplumun vazgeçilmez bir parçası olmuştur anlaşılan. Biliyor muydunuz, Derinkuyu'daki yaşam alanları, insanlar için doğal ışığın ve havanın olmadığı yerlerde yaşamayı mümkün kılan dikkat çekici bir tasarıma sahiptir. Hava kanalları ve su kuyuları, insanların yaşamını sürdürmeleri için hayati olan temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmuştur. Bir başka etkileyici özellik ise yeraltı şehrinin suyun nasıl yönetildiğidir. Her bir yaşam alanının yanında bir su kuyusu bulunmaktadır ve bu kuyuların tümü, yerin yüzeyine yakın bir yerde bulunan ana bir su kaynağına bağlıdır. Şehrin sakinleri, suyun yüzeye çıkmadan önce temizlenmesi için bir dizi filtre sistemine sahipti. Bu, suyun temiz kalmasını sağlarken aynı zamanda düşmanların şehrin su kaynaklarını zehirlemesini önlerdi. Derinkuyu'nun genişleyen koridorları ve odalarının tasarımı, topluluğun günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dikkatlice planlanmıştır. Mutfaklar, şarap mahzenleri ve depolar gibi birçok oda, toplumun ihtiyaç duyduğu tüm temel öğeleri barındırmaktadır. Ayrıca, hayvanların da yer altında yaşadığına dair kanıtlar bulunmuştur. Bu yeraltı şehrinin, bir sığınak olmanın ötesinde,
tamamen işlevsel bir yaşam alanı olduğunu göstermektedir. Derinkuyu'nun benzersiz mimarisinin keşfi, tarih öncesi dönemlerden kalma insanların yaşamlarına dair eşsiz bir bakış açısı sunmaktadır. Bu yeraltı şehri, insanların hayatta kalabilmek için ne kadar uzağa gidebileceğinin ve bu süreçte neler başarabileceğinin bir kanıtıdır. Yaratıcı mimari ve mühendislik çözümleri, bu antik toplumun hayatta kalmak için ne tür stratejiler geliştirdiğini göstermektedir. Araştırmacılar hala Derinkuyu hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalışırken, bu benzersiz yeraltı şehri, tarih ve kültür araştırmacıları için bir cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Her taş, her koridor ve her oda, bu antik toplumun gizemli yaşamına dair bir hikaye anlatır. Bu hikayeler, daha geniş bir tarih ve kültür bağlamında, insanların hayatta kalma stratejilerinin ve yaşam biçimlerinin evrimine dair geniş bir anlayış sağlar. Derinkuyu yeraltı şehri, beliz bir dizi sosyal ve dini uygulama uygulayan bir toplumun eviydi. Bu yeraltı şehrinde yaşayan insanlar, genel yaşamlarını sürdürmek için dikkatlice planlanmış ve tasarlanmış bir sistem kullanıyorlardı. Dikkatlice yerleştirilmiş dini yapılar, okullar ve yaşam alanları, bu toplumun günlük yaşamının karmaşık ve düşünceli bir şekilde düzenlendiğini göstermektedir. Dini uygulamaların toplum için önemli bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Kilise, Derinkuyu'nun en geniş odalarından birine yerleştirilmiştir, bu da bize dini toplantıların ve törenlerin, bu toplumun hayatında merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Hemen kilisenin yanında bulunan odaların, belki de din eğitimi için kullanıldığına inanılmaktadır. Bu odalar, gençleri dinin öğretileri ve gelenekleri konusunda bilgilendiren bir çeşit dini okul hizmeti verebilir. Biliyor muydunuz, bu yeraltı toplumunun, kendilerini düşmanlardan ve yüzeydeki olası tehditlerden korumak için hayatlarını sürdürdüğü birçok farklı yaşam alanı vardı. Bu yaşam alanları, doğal ışık ve hava olmaksızın yaşamak için tasarlanmıştı. Dikkat çekici bir şekilde planlanmış hava kanalları ve su kuyuları, toplumun hayatta kalmasını sağlayan temel ihtiyaçları karşılar. Derinkuyu yeraltı şehrinde yaşayan toplum, ayrıca bir dizi sosyal düzenlemeye sahip gibi görünüyor. Gıda ve malzeme depoları, yeraltı şehrinin farklı bölgelerine dikkatlice yerleştirilmiştir. Bu, toplumun belirli bir düzen ve yönetim sistemi altında işlemesi gerektiğini gösteriyor. Toplumun organizasyonu ve sosyal yapılanması, hayatta kalma stratejileri ve bu sular altında yaşamanın benzersiz zorluklarının üstesinden gelme konusundaki becerilerini gösterir. Bu toplumun, dini ve sosyal uygulamaları, yaşam alanlarının tasarımı ve genel yaşam düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak, Derinkuyu'nun sakinlerinin hayatlarını anlamamızı sağlar. Bu bilgi, ayrıca tarih öncesi toplulukların hayatta kalma stratejilerinin ve yaşam biçimlerinin daha geniş bir anlayışını sağlar. Tahmin edebilir misiniz? Bu yeraltı şehri, aynı zamanda bir sığınak olarak da hizmet vermiştir. Bu, Derinkuyu'nun sakinlerinin, düşmanların saldırılarına veya yüzeydeki diğer olası tehditlere karşı kendilerini savunma stratejileri hakkında bir fikir verir. Bu özellik, bu antik toplumun hayatta kalma stratejilerinin ve yaşam biçimlerinin evrimine dair geniş bir anlayış sağlar. Derinkuyu yeraltı şehrinin keşfi ve araştırılması, tarih öncesi toplulukların hayatta kalma stratejileri ve yaşam biçimleri hakkında derinlemesine bir anlayış sağlar. Bu benzersiz yeraltı şehri, ayrıca tarih ve kültür araştırmaları için büyük bir kaynak sağlar. Her koridor, her oda ve her taş, bu antik toplumun gizemli yaşamını ve bu yeraltı şehrinin inşasında kullanılan etkileyici mühendislik ve planlama becerilerini anlatır. Derinkuyu, tarih ve kültür meraklıları için hayatlarının tamamen farklı bir yönüne ışık tutan büyüleyici bir yerdir. Bu yeraltı şehri, bir zamanlar hayatını sürdüren bir toplumun hayatını, dini uygulamalarını ve hayatta kalma stratejilerini anlamamızı sağlar. Bu bilgi, insanlık tarihini ve kültürünü daha geniş bir bakış açısından anlamamıza yardımcı olur. Şaşırtıcı olan şu ki, bu toplum, düşmanlarını uzak tutmak ve kendilerini korumak için ağır taş kapılar kullanıyordu. Bu kapılar, düşmanlar içeri sızdığında bile topluluğun tamamını güvende tutabilecek kadar güçlüydü. Bu, Derinkuyu sakinlerinin düşmanlarına karşı savunma stratejilerinin karmaşıklığını ve etkinliğini gösterir. Sonuç olarak, Derinkuyu yeraltı şehri, tarih ve kültür araştırmaları için büyük bir fırsat sunar. Bu yeraltı şehri, bir zamanlar hayatını sürdüren bir toplumun hayatını, dini uygulamalarını ve hayatta kalma stratejilerini anlamamıza yardımcı olur. Her koridor, her oda ve her taş, bu antik toplumun gizemli yaşamını ve bu yeraltı şehrinin inşasında kullanılan etkileyici mühendislik ve planlama becerilerini anlatır. Derinkuyu, tarih ve kültür meraklıları için hayatlarının tamamen farklı bir yönüne ışık tutan büyüleyici bir yerdir. Anadolu topraklarının en gizemli yapılarından biri olan Derinkuyu yeraltı şehri, arkeologların ve tarihçilerin sırlarını çözme çabaları boyunca birçok kez mercek altına alınmıştır. Kapadokya'nın kalbinde yer alan bu devasa yeraltı şehri, bir zamanlar binlerce insana ev sahipliği yapmıştır.
Peki, bu insanlar ne zaman ve nasıl bir yaşam sürdürmüş olabilirler? İşte, tüm bu soruların yanıtlarını bulmak için Derinkuyu'nun dar ve karanlık koridorlarında keşfe çıkıyoruz. Derinkuyu'daki ilk arkeolojik kazılar, 1963 yılında Türk arkeologlar tarafından başlatıldı ve o zamandan bu yana, bu esrarengiz yeraltı şehrine dair birçok ilginç bilgi edinildi. İlk bakışta Derinkuyu, sıradan bir Anadolu kasabası gibi görülse de, yerin altında gizlenen bu devasa yeraltı şehri, tarihin derinliklerine uzanan bir hazineyi barındırıyor. Biliyor muydunuz? Derinkuyu yeraltı şehrinin, toplamda 18 kata kadar inen ve 10 binlerce kişiye ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğu düşünülmektedir. Bu yeraltı şehrinin her bir katı, yaşam alanları, mutfaklar, şarap mahzenleri, okullar, kiliseler ve hatta bir hapishane gibi birçok farklı işlevi olan odalarla doludur. Şaşırtıcı olan şu ki, Derinkuyu'nun inşası sırasında kullanılan teknikler, bu mekanları yüzeyden tamamen bağımsız hale getirmeyi başarmıştır. Yani, yerin altındaki bu yaşam alanları, dış dünya ile herhangi bir fiziksel bağlantıya ihtiyaç duymadan, kendi başlarına işlev görebilecek şekilde tasarlanmıştır. Derinkuyu'daki yaşam alanlarının tasarımı da oldukça dikkat çekicidir. Her bir yaşam alanı, bir su kuyusuna ve hava kanalına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, insanlar için doğal ışığın ve havanın olmadığı yerlerde yaşamayı mümkün kılar. Tahmin edebilir misiniz? Su ve hava, bu yeraltı şehrinin yüzeyine ulaşmadan önce doğal filtrelerden geçirilir. Bu, yer altında yaşayan topluluğun taze su ve hava ihtiyaçlarını karşılar. Derinkuyu yeraltı şehrinde bulunan bir diğer ilginç özellik ise, her bir yaşam alanının yanında bir su kuyusu bulunmasıdır. Bu kuyuların tümü, yerin yüzeyine yakın bir yerde bulunan ana bir su kaynağına bağlıdır. Bu sistem sayesinde, yer altında yaşayan toplumun su ihtiyacı karşılanmış olur. Ayrıca, bu yeraltı şehrinde bulunan su kuyuları ve hava kanalları, şehrin sakinlerinin düşmanların saldırılarına karşı kendilerini korumalarını da sağlar. Bu sistem, düşmanların yeraltı şehrinin su kaynaklarını zehirlemesini önler. Ancak Derinkuyu'da hayat, sadece hayatta kalmaktan ibaret değildir. Yeraltı şehrinde bulunan kilise ve okullar gibi alanlar, toplumun sosyal ve dini yaşamının canlı olduğunu gösterir. Ayrıca, şarap mahzenleri ve mutfaklar da yeraltı şehrinin günlük yaşamının zenginliğine işaret eder. Toplamda 18 kata kadar inen Derinkuyu yeraltı şehri, binlerce insana ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahiptir, ancak bu yeraltı şehrinde yaşayan nüfusun tam boyutu hakkında hala bir belirsizlik vardır. Farklı teorilere göre, bu yeraltı şehri, bir zamanlar 20. 000 ila 50. 000 kişi arasında bir nüfusa ev sahipliği yapmış olabilir. Bu yeraltı şehrinin inşasının, düşman saldırılarına karşı bir savunma stratejisi olarak planlandığı düşünülmektedir. Derinkuyu'nun girişinde bulunan ağır taş kapılar, düşmanların içeri sızmasını önler. Bu kapılar, düşmanlar içeri girdiğinde bile, yeraltı şehrinin tamamını güvende tutabilecek kadar güçlüdür. Derinkuyu yeraltı şehrinin keşfi ve araştırılması, tarih öncesi toplulukların hayatta kalma stratejileri ve yaşam biçimleri hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamaktadır. Bu benzersiz yeraltı şehri, ayrıca, tarih ve kültür araştırmaları için büyük bir kaynak sağlar. Her koridor, her oda ve her taş, bu antik toplumun gizemli yaşamını ve bu yeraltı şehrinin inşasında kullanılan etkileyici mühendislik ve planlama becerilerini anlatır. Derinkuyu, tarih ve kültür meraklıları için hayatlarının tamamen farklı bir yönüne ışık tutan büyüleyici bir yerdir. Bu yeraltı şehri, bir zamanlar hayatını sürdüren bir toplumun hayatını, dini uygulamalarını ve hayatta kalma stratejilerini anlamamıza yardımcı olur. Bu bilgi, insanlık tarihini ve kültürünü daha geniş bir bakış açısından anlamamıza yardımcı olur. Sonuç olarak, Derinkuyu yeraltı şehri, tarih ve kültür araştırmaları için büyük bir fırsat sunar. Bu yeraltı şehri, bir zamanlar hayatını sürdüren bir toplumun hayatını, dini uygulamalarını ve hayatta kalma stratejilerini anlamamıza yardımcı olur. Her koridor, her oda ve her taş, bu antik toplumun gizemli yaşamını ve bu yeraltı şehrinin inşasında kullanılan etkileyici mühendislik ve planlama becerilerini anlatır. Derinkuyu, tarih ve kültür meraklıları için hayatlarının tamamen farklı bir yönüne ışık tutan büyüleyici bir yerdir. Derinkuyu yeraltı şehrinin muazzam kapasitesi, hava ve su temin sistemleri, dini ve sosyal yapıları dikkate alındığında, bu yeraltı şehrinin inşasında kullanılan mühendislik ve planlama becerileri hayranlık uyandırır. Bütün bu özellikler, Derinkuyu'nun sadece bir yaşama alanı değil, aynı zamanda bir sığınağa dönüştürülebilecek müthiş bir yapı olduğunu gösterir. Biliyor muydunuz, bu yeraltı şehri, düşmanlardan korunma amaçlı olarak kullanılmış olabilir ve bu teori, Derinkuyu'nun girişinde bulunan ağır taş kapılar tarafından desteklenir. Bu kapılar, düşmanların içeri sızmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır ve yeraltı şehrinin tamamını güvende tutabilecek kadar güçlüdürler. Tüm bu bilgiler,
Derinkuyu yeraltı şehrinin sadece bir yaşama alanı olmadığını, aynı zamanda dikkatlice planlanmış bir savunma sistemi olduğunu gösterir. Bu yapı, düşmanlarından korunmak ve hayatta kalmak için tasarlanmış bir toplumun yaşam stratejilerini anlamamıza yardımcı olur. Bu bilgi, tarih öncesi dönemlerdeki toplulukların hayatta kalma yetenekleri ve stratejileri hakkında bize geniş bir perspektif sunar. Şaşırtıcı olan şu ki, Derinkuyu yeraltı şehrinde yaşam, sadece fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı değildir. Yeraltı şehrinde bulunan kilise ve okullar, toplumun sosyal ve dini yaşamının da aktif olduğunu gösterir. Ayrıca, şarap mahzenleri ve mutfaklar, bu toplumun günlük yaşamını zenginleştiren detaylardır. Buna ek olarak, bu yeraltı şehrinin toplam 18 katı bulunmakta ve bu katlar, yaşam alanları, mutfaklar, şarap mahzenleri, okullar ve hatta hapishane gibi bir dizi farklı işlevi olan odalarla doludur. Tahmin edebilir misiniz? Bu yeraltı şehri, bir zamanlar 20. 000 ila 50. 000 kişi arasında bir nüfusa ev sahipliği yapmış olabilir. Derinkuyu'nun sırlarını çözen arkeologlar ve tarihçiler, bu yeraltı şehri hakkında daha fazla bilgi edindikçe, Derinkuyu'nun sadece bir yeraltı şehri olmadığını, aynı zamanda bir zamanlar hayatını sürdüren bir toplumun hayatını, dini uygulamalarını ve hayatta kalma stratejilerini anlamamızı sağlayan bir tarih ve kültür kaynağı olduğunu anlıyoruz. Gelecekte, Derinkuyu'nun bu izole ve korunaklı yaşam alanları, modern dönemin zorluklarına karşı yeni bir ilham kaynağı olabilir. Derinkuyu yeraltı şehrinin benzersiz yaşam alanları ve savunma stratejileri, geleceğin toplumlarına ve yerleşim birimlerine ilham verecek yeni fikirler ve çözümler sunabilir. Sonuç olarak, Derinkuyu yeraltı şehrinin keşfi ve araştırılması, tarih öncesi toplulukların hayatta kalma stratejileri ve yaşam biçimleri hakkında geniş bir anlayış sağlar. Aynı zamanda, bu yeraltı şehri, tarih ve kültür araştırmaları için büyük bir kaynak sağlar. Derinkuyu, tarih ve kültür meraklıları için hayatlarının tamamen farklı bir yönüne ışık tutan büyüleyici bir yerdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve devamı için abone olmayı unutmayın. Derinkuyu'nun sırları, tarih ve kültür meraklıları için hala çözülmesi gereken birçok gizem barındırıyor. Bu yeraltı şehri, tarih öncesi toplumların ve kültürlerin anlaşılmasına yardımcı olacak daha birçok hikaye ve bilgiye ev sahipliği yapıyor. Her bir koridor, her bir oda, her bir taş, bu antik toplumun hikayesini anlatıyor ve bizlere, geçmişin gizemlerini ve insanlık tarihini daha geniş bir perspektiften anlama fırsatı sunuyor. Bu yüzden, Derinkuyu yeraltı şehrinin keşfi ve araştırılması, yalnızca tarih ve kültür araştırmalarına değil, aynı zamanda geleceğin toplumlarına ve yerleşim birimlerine de ışık tutuyor. Bu nedenle, Derinkuyu yeraltı şehrinin sırlarını çözmeye devam etmek, sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceği de anlamamıza yardımcı olacaktır.